Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz dondurmalı hırkanın yapımını anlatacağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hırkam renkleri muhteşem, harika. Çok beğendim ben. Çocuklarınız için cıvıl cıvıl bir hırka oldu. Hırkamı şöyle göstereyim. Hırkamı parça parça örüyorum arkadaşlar. Arka beden, ön bedenler, daha sonra ilmek çıkartarak yakadaki lastik kısmını yapıyoruz. Daha sonra yine ilmek çıkartarak kollarımızı tamamlıyoruz. Dediğim gibi hırkam 2-2,5 yaş, hatta 3 yaşa bile rahatlıkla olabilecek ölçülerde oldu. Kullandığım ip arkadaşlar Himalaya Super Luxe'ün 200 gramlık iplerinden kullandım. Normalde biliyorsunuz bir yumak 100 gram oluyor. Ben 200 gramlık olan yumaklardan kullandım. Bir tane bitti ve ikincisinden çok az kullandım arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki normal 100 gramlık iplerden üçüncüsünü de almanız gerekiyor. Böyle arkadaşlar, isterseniz buyurun hırkanın yapımına hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, örgümüze başlayacağız. Benim kullandığım ip Himalaya Super Luxe. İpimiz arkadaşlar 100 gram değil 200 gramlık bir ip. Bu şekilde. Şimdi bu ipimi arkadaşlar ben 5 numara şişle öreceğim. Şimdi bir miktar ipimizden ayırıyoruz ve toplamda 25 ilmek atıyoruz arkadaşlar şişimize. Çok sıkı atmayın ilmeklerinizi, aşağı taraftan büzmesin, gerdirmesin. ilmeklerimizi bu şekilde atıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu kullandığım ip Himalaya'nın Super Luxe 200 gramlık iplerinden, yani bir yumakta 2 yumaklık ip oluyor. Normalde yumaklar 100 gram oluyor biliyorsunuz, ama bu 200 gramlık bir ip ve yapı olarak da biraz kalın bir ip. Hırka birazcık daha kalın olsun, sıcak tutsun diye bu tarz örgülerde biraz kalın ip tercih ediyorum. Şimdi bakalım, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ilmek atmışız ve 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi de tekrar sayalım, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. Evet. Şimdi burada hemen ipimi bağlıyorum. Ve direkt buradan lastik örgüme başlıyorum. Normalde biliyorsunuz, beni takip edenler bilir, İlk ilmek normalde örülmeden alınır. Yalnız bu ilk sırada ilk ilmekleri yine ben örerek alıyorum. İlk ilmekleri örüyorum. Düz ördüm, ters örüyorum, düz örüyorum, ters örüyorum, düz örüyorum, ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Lastiğimizi bir düz,
bir ters ilmeklerden oluşturuyoruz. Evet. İlk sıramızı bu şekilde bir ters bir düz ilmeklerimizi kurarak oluşturduk. İpimi, örgümü çevirdim. Bu tarafta arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Başlıyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. İlk ilmekten sonraki ilmeğim düz ilmek, sonraki ilmek ters ilmek, sonra düz, sonra ters. Bu şekilde lastik örgüm 9 sıra olana kadar öreceğim arkadaşlar. Evet. Hem ön tarafta hem arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. 9 sıra lastiğim olduğunda üst kısma başlayacağız. Evet, şimdi ben 9 sıra lastiğimi tamamlayayım. Geleyim, sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ben bakın 9 sıra lastiğimi tamamladım. Şimdi artık üst kısma geçeceğiz. Bu şekilde örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünü nereden anlıyorum? Hemen onu da sizlere açıklayayım arkadaşlar. Az önce ilmek atış yöntemimi gördünüz. Benim ilmek atışlarıma göre ipim sol tarafta kaldığında örgümün ön yüzünde olmuş oluyorum. Bakın alt taraf gayet düzgün. Örgümü çeviriyorum. İpim bakın sağ tarafta kaldığı zaman örgümün ters yüzünde oluyorum. Bakın ters örgülerle örülmüş şeklinde. Bu tamamen sizin ilmek atışlarınıza göre değişebilir arkadaşlar. Benim gibi ilmekleriniz atıyorsanız örgümün ön yüzü bu şekilde. Yani ipim sol tarafta kaldığı zaman örgümün ön yüzünde olmuş oluyorum. Şimdi 9 sıra lastiğimi ördüm ve artık örgümün üst kısmına geçiyorum. Bakın her zamanki gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Örgümün tabii ki ön yüzünde. Evet. Örgümü ön taraftan düz ilmeklerle tamamladım. Dönüyorum. Örgümün arka yüzünde yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüzü bir müddet öreceğiz. Daha sonra eksiltmelerimize başlayacağız. Toplamda arkadaşlar düz örgüler 34 sıra olana kadar örgümü öreceğim. Önde düz, arka tarafta ters olarak öreceğim. Daha sonra eksiltmelerime başlayacağım. Evet, bakın düz örgülerimiz oluşmaya başladı. Dediğim gibi şimdi 34 sırayı tamamlayıp geleceğim. Yalnız lastik haricinde lastikleri saymıyoruz. Lastikten sonra düz örgülerimiz 34 sıra olana kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben 34 sıra düz örgülerimi ördüm. Şimdi sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Çünkü ipinizin inceliği, kalınlığı beden ölçülerinizin değişmesine sebep olabilir. O yüzden şöyle en uç noktasından
ölçerek şöyle 16 santim bu şekilde, eni 16 santim. Lastikten itibaren de şöyle bakalım, 19 santim arkadaşlar. 19 santim olmuş. Şimdi artık yaka eksiltmelerini yapacağız. Evet, başlayalım. İlk ilmeğimizi tabi her zamanki gibi yine boş olarak alacağız. Bakın, örmeden alıyorum. Ve hemen 2 ilmeği bir alıp bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, ilk ilmeği örmeden aldım ve 2 ilmeği bir alarak bir tane eksiltme yaptım. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Hırkamızın sol tarafını ördüğümüz için eksiltmeyi hemen örgümüzün baş tarafında yapacağız. İlk ilmeğimizi alıp sonra 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Evet, bu sırada eksiltmemizi yaptık bir tane. Sırayı tamamladık ve döndük. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve arka sırayı ters örgülerle örüyorum. Eksiltmelerimizi sadece örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz arkadaşlar. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz ve bu şekilde böylelikle örgümü arka tarafını tamamladım. Ön tarafa geldim. Bakın, bir önceki sırada eksiltmemizi yapmıştık. Bu sırada arkadaşlar eksiltme yapmıyoruz. Yani bir sıra ön tarafta eksiltme yapıyoruz. Arka tarafta hiçbir şey yapmıyoruz. Ön tarafa geldiğimizde hiçbir şey yapmadan ilerliyoruz. Arka tarafı da yapıyoruz. Daha sonra eksiltmemizi yapıyoruz. Yani eksiltme, bir sırada eksiltme yaptıktan sonra 3 sıra hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. 4. sırada tekrar eksiltme yapıyoruz. 3 sıra örüyoruz. 4. sırada eksiltmemizi yapıyoruz. Şimdi bir önceki sırada eksiltme yaptığımız için bu sırada eksiltme yapmadan örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Evet, ön sıramızı tamamladık. Arka sıralarımızda zaten hiçbir işlem yapmıyorduk. Evet, ve son sıramızı da böylelikle tamamlıyoruz. 3. sıramızı. Evet. 3. sıramızı da tamamladık. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi bu sıra eksiltme sıramız. Yine bir önceki eksiltme sırasında yaptığımız gibi ilk ilmeğimi boş olarak aldım ve 2 ilmeği bir alarak bir tane ilmek eksiltmiş oluyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Evet, eksiltme sıramı yaptım. Bu sıramı tamamlayayım.
Evet. Bu sırayı tamamladıktan sonra 3 sıra hiçbir işlem yapmadan örgümüzü örüyoruz. Bir sıra arka taraf örüyoruz. Bir sıra ön taraf, bir sıra arka taraf örüyoruz. 3 sırayı tamamlıyoruz. 4. sırada yine aynı şekilde eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Eksiltmelerimiz hep böyle gidecek. Bir sırada eksiltme yapacağız. Daha sonra 3 sıra öreceğiz. Bir eksiltme daha. 3 sıra öreceğiz. Bir eksiltme daha. 4 sırada bir eksiltmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi 2 ilmek eksiltmiş olduk. Şu anda toplamda 23 ilmek var arkadaşlar şişimde. 23 ilmeği toplamda 13 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde bir sıra eksiltiyoruz, 3 sıra örüyoruz. Bir sıra eksiltiyoruz, 3 sıra örüyoruz. Ta ki şişimde 13 ilmek kalana kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Bu ilmeklerin hepsini kesiyoruz. Daha sonra ön tarafımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben şöyle göstereyim. Diğer ön tarafı da ördüm. Bu anlattığım sol taraftan tek farkı buradaki eksiltmeleri örgümüzün son tarafında yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı sayıda başlıyoruz. 25 ilmek başlıyoruz. 9 sıra lastik örüyoruz. Daha sonra düz ilmeklere geçip 34 sıra boyunca düz örgü, ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü olarak örüyoruz. Daha sonra eksiltmelere geldiğimizde örgümüzün hırkamızın sağ tarafı olduğu için başlangıcında değil sonunda eksiltme yapıyoruz. Örgümüzü örüyoruz. Sonunda 3 ilmek kaldığında 2 ilmeği bir alıyoruz ve son ilmeği örüp örgümüzü bitiriyoruz. Yani sol taraftan dediğim gibi tek farklı, sol tarafta başlangıçta kesimimizi yapıyoruz. Sağ tarafta örgümüzün sonunda kesim yapıyoruz. Geri kalan her şey aynı. Bakın ben bu şekilde yine 4 sırada bir kesimlerimi yaptım. 13 ilmek kaldığında örgümü bitirdim. Bu şekilde diğer taraf. Arka tarafta arkadaşlar hiçbir işlem yok. 50 ilmek başlıyoruz. 9 sıra lastik örüyoruz ve düz ilmeklere geçince uzunca bu ön bedenimizin boyuna gelene kadar düz örgümüzü örüyoruz. Toplamda saydığımızda düz örgülerimizi 82 sıra. 83. sırada arkadaşlar kesimimizi yapıyoruz. Arka sırada hiçbir değişiklik yok. O yüzden arka tarafı da ördüm ben. Şöyle normalde hırkalarda, yeleklerde ön beden ikisi toplandığında arka bedenden biraz büyük olması gerekiyor. Ama biz bu hırkamızda ön taraftaki düğme deliği kısmını, ön taraftaki lastik kısmını sonradan ilmek çıkartarak yapacağımız için sayılarını eşit tutuyoruz arkadaşlar. Bu tarzda yaka kısmını sonradan ilmek alarak yapacak olduğunuz örgülerde eşit başlamaya dikkat edin. Bakın arka taraf 50 ilmek başladım. Önlerde 25, sol taraf 25, sağ taraf toplamda 50 ilmek olmuş oluyor. Çünkü dediğim gibi lastik kısmını sonradan ilmek çıkartarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben sol tarafı tamamlayacağım. Sağ tarafı bitirmiştim zaten. Arka bedeni de örmüştüm. Daha sonra ben bu sol tarafı da tamamlayayım. Omuz dikişlerini yapıp ön lastik kısmı için ilmeklerimizi beraberce alalım. Şimdi ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın ben 3 parçamı da bitirdim. Ön bedenlerim ve arka bedenimi bitirdim. Bu da sizlerle beraber başlamış olduğumuz sol tarafım. Bakın hep bir sıra kestim. 3 sıra ördüm, bir sıra kestim, 3 sıra ördüm, bir sıra kestim. Toplamda şişimde 13 ilmeğim kaldı ve 13 ilmeği tamamen kapattım. Şimdi arkadaşlar yaka ilmeklerinden önce omuz dikişlerini yapacağız. Şimdi düz tarafları iç içe
doğru bakacak. Şu şekilde olacak. Bu yerleştirmeye dikkat edin. Yanlışlıkla bunu sağ tarafı sol tarafta, sol tarafı sağ tarafta yaparsanız tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu tarafı dikelim. Bakın ipimi biraz uzunca bırakmıştım. Hemen iğnemi alıyorum. İlk olarak şöyle birazcık yakınlaştıralım. İlk olarak şurada köşeleri birleştiriyorum. Köşeden sabitliyorum bakın. Daha sonra hep şuralarda ilmekler var. Bu ilmeklerden dikişimizi yapacağız. Evet, bakın şurada bir ilmeğim var ve burada bir ilmeğim var. Bu ilmekleri bu şekilde dikiyorum. Burada bir ilmeğim var ve burada bir ilmeğim var. Bu ilmekleri atlamadan, sırasına şaşırmadan dikişini yapalım arkadaşlar. Evet, dikişimizi, omuz dikişimizi bu şekilde yapacağız. Ve son olarak buradan köşeden dikiyorum ve tekrardan buradan bir daha geçirip ortasından geçiriyorum ki birazcık sık olsun ve hemen oradan çıkmasın diye ve ipim içinden yürütüyorum. Evet, bu şekilde dikişimizi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar ben bu taraftaki omuzumu da dikeyim, geleyim, sonra yaka için ilmeklerimizi almaya başlayalım. Evet arkadaşlar, omuz dikişlerim tamam. Şimdi artık ilmeklerimizi çıkartabiliriz. Yine aynı şişimle öreceğim tabii ki. Ben tığ yardımıyla çıkartacağım ilmeklerimi. Evet, tığımı alıyorum. Şöyle köşeden batıyorum. İlk olarak ipimi burada bir sabitleyeceğim. Evet. Daha sonra yine aynı delikten batıp ilmeğimi çıkartmaya başladım. Şöyle şişimi alayım. Evet. Bakın şuralarda ilmekler var ve büyük boşluklar var. 2 tane bu büyük boşluktan ilmek çıkartacağım. Bir tane de şöyle yakınlaştırayım daha iyi görebilmeniz için. Bir tane de şu aradan ilmek çıkartacağım. Sadece büyük ilmeklerden çıkartırsak yakamız toplar, büzüşür. O zaman iyi durmaz. Evet, bakın hemen şurada büyük bir boşluğumuz var. Oradan çıkartıyoruz. Bir tane daha büyük boşluktan çıkartıyoruz. Ve bir tane de şuradaki aradan çıkartıyoruz. Evet. Bakın burada büyük boşluktan çıkartıyoruz. Bir tane daha büyük boşluktan çıkartıyoruz. 2 ve
hemen şu yanına batıyoruz. Şuradaki aradan çıkartıyoruz. Ve tekrardan büyük boşluktan bir ve bir tane daha büyük boşluktan 2. Evet. Şimdi şuradaki aradan çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi, yaka ilmeklerimizi bu şekilde çıkartacağız. Şöyle söylemek istiyorum. Ön bedeni ilmeklerimizi bu şekilde çıkartacağız. Şöyle devam edeceğiz. Bu arka bedene geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın, burada büyük ilmekler yok. Küçük ilmekler var. O yüzden her bir ilmekten bir tane ilmek çıkartacağız buradan. Burada kenarda hep büyük ilmek, 2 tane büyük ilmekten bir tane de aradan çıkartıyorduk ilmeklerimizi. Bu arka bedene geldiğimiz zaman da bakın, her ilmek küçük zaten. Her ilmekten birer tane çıkartacağız. Evet. Bu şekilde arka bedenini de çıkartacağız. Diğer ön bedene geldiğimizde yine aynı şekilde bakın, 2 tane büyük, 2 tane büyükten çıkartacağız. Bir tane aradan çıkartacağız. Evet. Şimdi ilmeklerimizi tamamlayalım. Ta ki bu diğer ön bedenin uç kısmına kadar. Ben ilmeklerimi çıkartayım. Geleceğim. Ondan sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakın ben ilmeklerimi sonuna kadar çıkardım. Şimdi artık direktmen lastik örgümüze başlayacağız. Lastik örgümüzde tabii bir ters bir düz olarak yapacağız. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alacağım. Bir düz, bir ters. Evet. Lastik örgümüzü bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi birkaç sıra lastik örgümü öreceğim. Daha sonra düğme deliği açacağız arkadaşlar. Onu da hep beraber yapacağız. Şimdi ilk önce ben birkaç sıra lastik örgümü öreyim. Geldiğimde sizlere söylerim kaç sıra ördüğümü. Ondan sonra düğme deliklerini hep beraber açarız. Tabii ki düğme deliği açacağımız ördüğünüz bebeğin cinsiyetine göre değişebilir. Kız bebekler için sağ tarafa, erkek bebekler için de sol tarafa düğme deliği açacağız. Siz hangi bebek için örüyorsanız ona göre düğme deliklerini açarsınız. Ama çok aşırı da bir şey hani fark etmez. Şöyle mesela ben turuncu renkli örüyorum. Bu hırkayı hem kız bebekte giyebilir, erkek bebekte giyebilir. İşte düğme deliği sağ tarafta, bunu sadece kızlar giyer ya da sol tarafta sadece erkekler giyer diye bir şey yok arkadaşlar. Turuncu örmemin sebebi ya da hem rengi de çok hoşuma gitti. Bebekler için cıvıl cıvıl. Hem kız bebekte giyebilir, erkek bebekte giyebilir. O şekilde. Ama siz hususi pembe rengiyle örüyorsanız mesela sağ tarafta açabilirsiniz. Ya da ne bileyim maviyle örüyorsunuzdur erkek bebeğiniz için. Sol tarafta düğme deliğini açabilirsiniz. Evet, şimdi ben birkaç sıra lastiğimi örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 4. sıradayım. Yani 4. sıramı örüyorum lastikte.
sağ tarafa açacağım düğme deliğimi. Yani şu şekilde tuttuğumuzda sağ tarafa açacağım. Ben ayarladım. Eğer siz sol tarafa açmak isterseniz örgünüze başladığınız zaman 5 ilmek örün, 13 tane 5 ilmek örüp bir tane düğme deliği yapın. 13 tane örün, bir tane düğme deliği yapın. 13 tane örün, bir tane düğme deliği yapın. Yani 3 tane düğme deliği yapacağım. Şimdi şu şekilde orada ayrımları söyledim ama burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32 ilmek var. Yani şuradan 32 ilmek ayırıyorsunuz. 5 tanesini 5 ilmek örüyorsunuz. 1 ilmek eksiltip düğme deliği yapıyorsunuz. Yani benim şimdi göstereceğim şekilde 5 örüyorsunuz. 1 düğme deliği, 13 ör, 1 düğme deliği, 13 ör, 1 düğme deliği daha. Şimdi bu aşağıdan başladığımız için sayılar o yüzden değişiyor. Şimdi burada ben size söyleyeceğim. Şimdi sağ tarafta açacağız. Şimdi 32 ilmeğin bir tanesini örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Çıkartıyorum. Burada bir tane düğme deliği yapacağım. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Yalnız kesimlerine de dikkat edin arkadaşlar. Bir ters bir düz sıranız bozulmasın. Şimdi ters ilmeğimi örmüştüm. Bir tane doluyorum. Bu benim düz ilmeğim olmuş oluyor. O yüzden sıradaki ilmeğimi ne yapmam lazım? Ters olması lazım. O yüzden ters örgü yapar şekilde 2 ilmeği bir alıyoruz. 2 tane ilmek örüyoruz. Ters örgü yapar şekilde. Evet. Bakın hem sıramız bozulmayacak hem de düğme deliğini açmış olduk. Ters örgümüzü yaptık. Bu ilmeğimizi de sayıyoruz. Ters örgümüzü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Tamam. Şimdi burada ilmeğimizi çıkartıyoruz. 12 örmüştük. Bir ilmek daha öreceğim. 12 ve 13. Düğme deliği yaptık. Düğme deliğinden sonra 13 ilmek ördük. Bir tane doluyorum. Bakın yine ters ilmeğimizi ördük. Doladım ve benim bu yine düz ilmeğim oldu. Yine ters ilmek olarak eksiltmemi yapıyorum. Evet. Tekrardan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek ördüm. Bir tane doladım. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimden sonra doluyorum bir tane ve bu benim ters ilmeğim olmuş olacak ve bu iki ilmeği düz ilmek olarak alıyorum ve diğerlerini örüyorum. Evet. Böylelikle 1 2 ve 3 tane düğme deliği açmış olduk 4. sırada. Yine aynı bu sayılarla arkadaşlar bu tarafa uyarlayabilirsiniz. Şöyle 2 düğme isterseniz 2 düğme de yapabilirsiniz. Ben 3 düğmeyi orantılamaya çalıştım. Eşit miktarda bölmeye çalıştım. Yani çok fazla düğme olmasın isterseniz bu üstteki düğme deliği 1-2 ilmek aşağıya alıp bu en alttaki ilmeği de düğme deliğini 1-2 sıra yukarıya taşıyabilirsiniz. 2 düğmeli yapabilirsiniz. Ama 3 düğme
daha iyi olacak gibi geldi bana. O yüzden ben de 3 tane düğme deliği yapmayı tercih ettim. Aynı şekilde burada da 32 ilmek sayıp 32 ilmeği 3'e bölebilirsiniz. Eşit aralıklarla düğme deliklerinizi açabilirsiniz. Şimdi 4. sıramızı ördüm. Ben birkaç sıra daha örüp arkadaşlar lastik kısmımı bitireceğim. Daha sonra kol kısmına hep beraber geçiş yapacağız. Şimdi ben lastiğimi tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben lastiğimi tamamladım. Toplamda 7 sıra ördüm. Daha sonra ilmeklerimi kapattım ve lastik boyumuz gayet güzel oldu. Bundan büyüğü de hoş durmaz arkadaşlar. İdeal bir lastik boyutuna ulaşmış olduk. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bir tane kolumu da ördüm. Şimdi diğer kolunun başlangıcını sizlerle beraber yapacağız. Buradan belli ilmek sayısında hem ön bedende hem arka bedende eşit bir şekilde ayırıp ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ben toplamda 48 ilmek çıkardım. 48 ilmeği hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan 53 sıra boyunca ördüm. Şu düz örgüler arkadaşlar, 53 sıra boyunca ördüm. Daha sonra 48 ilmekten 10 ilmek eksilttim. 38 ilmek olarak lastiğimi 4,5 numaralı şişle ördüm. Hırkamızı 5 numara şişle örüyorduk. Lastiğimizi 4,5 numaralı şişle ördüm. Dediğim gibi 10 ilmek eksilttim aralardan. Bu 10 ilmek eksiltmenin sayısı yok arkadaşlar. Rastgele eksiltiyorsunuz. 10 tane ilmek eksilttim. Yeterli geldi bana ve dediğim gibi 4,5 numaralı şişle ördüm. Bu şekilde biraz da uzunca ip bıraktım. Daha sonra kol altından dikişlerimiz olacak. Yan dikişlerimiz olacak. Şimdi ondan önce arkadaşlar beraberce diğer kolumuz için ilmek alalım. Bakın ben şu şekilde ayırdım. Bunu da neye göre nasıl saydım arkadaşlar? Şöyle bakın. Kenarlarda ilmeklerimiz var. Buralardan hani dikiş yapıyoruz ya. İşte bu ilmekleri sayarak ayırdım. Şöyle buradaki ilmekler, bakın şurada ilmekler 17 ilmek arkadaşlar. Pardon, 16 ilmek. Hatta beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın 16. ilmeğimde ayraçım var. Burada da aynı şekilde sayıyoruz. 16 ilmek sayıyoruz ve ayraçımızı takıyoruz. Tabii ki taktıktan sonra yine emin olmak için şu şekilde tutalım. Bakın yine zaten denk geliyor. Evet, buradan şu şekilde açıyoruz. İlmeklerimizi çıkarmaya başlayacağız. Tabii ki yine 5 numaralı şişimizle 4,5 numaralı şişimizi sadece nerede? Kol ucunda kullanıyoruz. Lastik kısmında. Şimdi ben arkadaşlar tığ yardımıyla ilmeklerimi çıkartacağım. Bakın buradaki ayraçımdaki araya batıyorum. İlk olarak buraya bir ipimi sabitleyeceğim. Ayraçımı çıkardım. Bu şekilde buraya bağladım. Ve hemen yine aynı yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Şişime taktım. 1, 2 tane büyük aradan, bir tane de şu araya hemen batarak çıkartıyorum. Yine yakadaki ilmekleri çıkartırken yaptığımız uygulamayı yapacağız. 2 tane büyük delikten, büyük aradan ilmek çıkartacağız. Bir tane de küçük aradan şu iki deliğin ortasındaki yere batarak buradan çıkartacağız. İki kolun da eşit sayılarda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani ben toplamda 48 ilmek çıkardım ama siz 49 çıkartabilirsiniz.
ya da işte ne bileyim 47 çıkartabilirsiniz. Bir ilmek çok aşırı fark etmez. Ama çok küçük, çok az çıkarmamaya çalışın. 48 olur, 49 olur, 50 bile olabilir arkadaşlar. Yani hani bir ilmek çok fark etmez. Ama bir kolda kaç ilmek çıkartıyorsanız diğer kolda da aynı sayıda çıkartın. Evet, bakın 2 tane büyük araya battım. Bir tane de küçük araya batıyorum. Evet. Evet, ben diğer kolda dediğim gibi 48 ilmek çıkardığım için bu kolda da 48 ilmek çıkartacağım. Bir tane şu araya batalım. Evet arkadaşlar, bakın buradaki diğer ayrıçıma kadar ben ilmeklerimi çıkartayım, sonra beraber örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın ben ilmeklerimi çıkardım, toplamda 48 ilmek. Şimdi çeviriyorum, örgümün arka yüzündeyim. Direkt burada artık ilmeklerimi ters örgü olarak örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğerlerini ters örgü olarak örmeye başladım. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 53 sıra düz örgülerimizi öreceğiz. Daha sonra dediğim gibi 48 ilmeği 10 ilmek eksiltip 38 ilmeğe düşüreceğiz ve lastik kısmımızı 4,5 numaralı şişimizle öreceğiz arkadaşlar. Birazcık kol kısmında toplama yapsın diye. O yüzden bir tık küçük şiş numarasıyla öreceğiz. Şimdi ben bu sırayı öreyim. Diğer kolumun uzunluk ölçüsünü de vereyim ben size de. Yani kullandığınız ipinize göre, şişinizin numarasına göre değişebilir, beden değişebilir. O yüzden daha ince bir ip kullanıyorsanız benim 53 sırada ulaştığım uzunluğa siz belki daha 60 sırada ulaşırsınız. O yüzden arkadaşlar ölçüsünü de vereyim ki farklı bir ip kullandığınızda farklılık olmasın. Evet, ilk sıramızı da böylelikle tamamlamış oluyoruz. Evet. Şimdi şöyle hırkamızı hatta şöyle açalım daha rahat ölçebilmek için. Bakın burada ilmek aldığımız noktaya koyuyorum. Düz kısımlar arkadaşlar 22 santim, toplamda 26,5 santim arkadaşlar kolumuzun uzunluğu. Evet, bu ölçülerde örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben kolumu tamamlayıp geleceğim, sonra dikişlerini beraberce yapalım. Dediğim gibi 53 sıra boyunca düz örgülerimi öreceğim. Ölçüyle yaparsak 22 santim boyunca öreceğim. Daha sonra 10 ilmek eksiltip 4,5 numaralı şişimle bu lastik kısmını örüp geleceğim arkadaşlar. Bu arada lastiği de 10 sıra lastik yaptım. Onu da söyleyeyim. 10 sıra yeterli geldi. Şimdi ben diğer kolumu da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben kolumu da bitirdim. Şöyle söyleyeyim, 200 gramlıktı benim kullandığım ipler. Demiştim videonun başında da, Himalaya Superlux 200 gramlık ip. Bu 200 gramlık iplerden bir tanesi bakın bu kolumda bitti. İkincisine başladım ve şu kadarcık ördüm, kullandım.
Onu da sizlere söylemiş olayım. Evet, ben düz örgülerimi tamamladım. 53 sıra. Daha sonra 48 ilmeği 38 ilmeğe düşürüp 4,5 numaralı şişimle de 10 sıra lastiğimi tamamladım ve geldim. Şimdi arkadaşlar dikişimize başlayacağız. Örgümüzü tersine çeviriyorum. Ve kol ucundan dikişimize başlayacağız. İpimi biraz uzunca bırakmıştım. Evet. Taktım. Ve arkadaşlar ilk olarak köşeden şöyle bir sabitliyorum. Evet. Bakın kenarlarda ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerden bu şekilde bakın ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. Çok sıkmayalım. Evet. Bu şekilde bu ilmeklerin içinden böyle çaprazlamasına geçerek dikişimi yapacağım. Şimdi sizlere de şöyle söyleyeyim. Bu kolumu başladım kol ucumdan kol altıma kadar dikiyorum. Kol altımdan sonra bu şekilde yan dikişimi de devam ettiriyorum arkadaşlar. Ta ki şu köşeye gelene kadar dikişimi aynı şekilde ilmeklerden geçirerek dikişimi yapıyorum. Daha sonra da yine aynı şekilde bu kolumdan başlayacağım. Aynı şekilde burayı da dikeceğim. Şimdi arkadaşlar artık dikişimiz kaldı. Ben bu dikişimi tamamlayayım. Düğmelerimi dikeyim. Dondurma motifimi de dikeyim. Geleceğim. Hırkamın bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben bakın yan dikişlerini yaptım. Bu şekilde düğmelerimi diktim. Dondurmamı da diktim. Böylece karşınıza bitmiş bir şekilde geldim. Evet arkadaşlar, hırkamızı bitirmiş bulunuyoruz. Hırkamızın boyutu 2-2,5 yaş, hatta 3 yaşa kadar bile rahatlıkla olabilir bir boyutta oldu. Ben size hemen yine şöyle ölçülerini vereyim. Omuzdan itibaren 37,5 santim kol ölçümüz. İlmek çıkardığımız yerden itibaren 26 santim, şu omuz kısmından 33 santim arkadaşlar. Şöyle beden genişliğini de ben vereyim size. Şöyle şuradan ölçelim. 30 santim beden genişliğimizde 30 santim arkadaşlar. Evet, bu hırkamız da burada bitmiş bulunuyor. Bir dahaki videolarda, bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Kanalıma eğer abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenir ve paylaşırsanız mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.